Birçoklarına göre tarih, yazı ile başlar. Yazıyı bulanlar ise Mezopotamya'nın kadim uygarlığı olan Sümerlerdir. Dünyanın bilinen en eski uygarlıklarından olan Sümerler, Mezopotamya'nın güneyinde tarımla uğraşmakta ve etrafı surlarla çevrili şehirlerde hayatlarını idame ettirmekteydiler. Merkezi devlet kavramı olmadığı için şehir devletleri düzeyinde yapılanmış olan bu topluluğun belli başlı yerleşim yerleri Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur'dur. Bölgeye hayat veren Fırat ve Dicle nehirleri arasında giderek gelişen Sümerler, bölgede yaşayan birçok farklı kavimden daha öne çıkmış ve sonraki medeni oluşumların temelini atmıştır. Bugünkü İrak'ın güneyinde Sümer uygarlığı varlık gösterirken, Sami kökenli olduğu düşünülen Akatlar, artan nüfuslarının ve aralarında yaşadıkları problemlerin etkisiyle ana yaşam alanları olan Arabistan Yarımadası'ndan ayrıldılar. İlk büyük Sami göçü dediğimiz bu olayla, M.Ö. 3000-2850 yılları arasında Fırat Nehri'nin batısındaki çöl bölgesine gelip Sümer toplumu ile komşu oldular. Sümer şehir devletleri o dönemlerde kendi aralarındaki hakimiyet mücadeleleri sebebiyle yıpranmışlardı. Dış müdahalelere açık duruma gelen şehirler birbirleriyle savaşırken güçlerini haddinden fazla harcadılar. Oluşan bu boşluktan yeni komşuları Akatlar nasiplendi. Akatlar başlarda Sümerlerin bağ ve bahçelerinde çalıştılar ve krallara asker olarak hizmet ettiler. Fırat kıyılarından Mezopotamya'ya bu şekilde giriş yapmaya başlayan Akatlı göçmenler, yabancı ve nüfus bakımından az oldukları için başta yeni geldikleri bu topraklarda siyasi bir varlık gösteremediler. Zamanla Sami kökenli göçmenler sayıca arttılar ve bölgede kayda değer bir nüfus oluşturdular. Aynı zamanda artan nüfusla beraber bu iki toplum arasındaki kültür alışverişi de üst düzeye çıktı ve kaynaşan kültürlerin yansıması, sanat, mimari ve günlük hayat gibi alanlarda kendisini gösterdi. Dışarıdan gelen bu yabancı insanların sayılarının artmasıyla Güney Mezopotamya'nın kuzey kısımlarında Sami dilini konuşan Akatlar çoğunluk haline geldi. Akatlar böylece Sümerlerin kuzeyinde yaşayan bir toplum kimliğini kazandılar. Buraya yerleşmekle beraber göçlerini devam ettiren topluluk, Mezopotamya'nın kuzey kısımlarına da yayıldı. Karışıklığın ve savaşın hüküm sürdüğü Er sülaleleri devrinin sonuna doğru Sümer kent kültürünü benimsemiş olan Akatlar, artık bulundukları şehirlerin kralları dahi olmaya başladı. Bölge kuzeyinde Akatlar varlıklarını sağlamlaştırırken, güneyde ise M.Ö. 2358-2334 yılları arasında Umma kralı Lugalzagesi adından söz ettiriyordu. Umma kralı, Uruk kralı Uruk-hagina'yı tahtından indirip Mezopotamya'da Uruk dahil pek çok Sümer kentinin yönetimini ele geçirdi. Uruk'u da kendisine başkent yaptı. Güçlü yayılması sayesinde ilk kez merkezi krallık kavramını insanlık tarihine sokan Lugalzagesi, tarihin unutulmayacak isimler arasına böylece girdi. Sümer toplumunu birleştiren kral, kuzey komşuları üzerinde de yoğun baskı kurdu ve pek çoğuna boyun eğdirdi. Onun baskısı altında olan Akat şehir devletlerinden birisi de Kiş'ti. Akatların egemenliklerini ilk kurduğu bu kenti Urzababa yönetmekteydi. Lugalzagesi'nin kendisine er ya da geç saldıracağını bilen kral, bu musibeti def etmek için askerlerinin başına Sargon'u getirdi. Sargon'un gerçek adı bilinmemekle beraber doğumu hakkında pek çok efsane de mevcuttur. Yetim olan Sargon, küçük yaşlarda kralın sarayına girip şaraptarlığını yapmış, sonrasında ise komutanlığa kadar yükselmişti. Büyük Sümer kralı, kişi almaya geldiğinde Sami ordusunun başında işte bu komutan vardı. Zeki ve becerikli bir asker olan Sargon, yapılan savaşta rakibini çok büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu şok edici zaferden sonra savunmada kalmak yerine ilerlemeyi tercih eden Sargon, ardındaki orduyla tüm Sümer şehir devletlerine tek tek boyun eğdirdi. Basra körfezine dek ayak basılmadık yer bırakmadı. Antik tabletlere göre o ve askerleri kılıçlarını Basra'nın suyunda yıkamışlardı. Güney Sümer ülkesini tamamen ele geçiren Sargon, efendisine olan bağlılığını bozup aldığı topraklarda krallığını ilan etti. Böylece M.Ö. 2334 yılında Akat Krallığı kurulmuş oldu.
Savaş sonrası yıkılan şehirleri tekrardan ayağa kaldıran Sargon, kısa süre sonra Kişi ve diğer Sami şehirlerini de ele geçirdi. Agade şehrini inşa ettirip kendisine başkent olarak seçti. Böylelikle o, kuzeyin Samileri ile güneyin Sümerlerini tek bir idare altında birleştirdi. Sümer uygarlığının fikri altyapısından aldığı ilhamla merkeze bağlı kuvvetli bir devlet kurmak isteyen Sargon, hakimiyeti altındaki yerleri yerel hanedanlara değil, kendisine bağlı valilere verdi. Ayrıca sürekli yanında olan ve onun asıl gücünü teşkil eden 5400 kişilik prototip bir düzenli askeri birlik oluşturdu. Günlük dilde Akatça kullanmanın yanında Sümer dilinin de pek çok alanda varlığını sürdürmesini sağladı. Kral, mabetler yapıp tanrıları hoşnut etmek için binlerce kurban sunmayı da ihmal etmedi. O çağlarda devlet lideri aynı zamanda halkın dini lideri de sayıldığı için bu tarz konular çok önemliydi. Sharrukenu yani Sargon adını tahta geçtikten sonra aldığını bildiğimiz yeni kral, sadece yüksek kültür alanını siyasal anlamda birleştirmekle yetinmedi. Daha da genişleme arzusundaydı. Önce ekonomik ilişkilerin sağlam olduğu Elam diyarına yürüdü. Elam'ın güçlü kentleri Avan ve Varaş'ı yenip onlarla saldırmazlık anlaşması yaptı. Susa'yı ise direkt eyaleti yaptı. Buradan elde edilen kıymetli taş ve maden artık Akat diyarına akacaktı. Aynı zamanda Indus Irmağı civarından gelen kervanların ekonomik kârı da artık Akatlarındı. Doğunun ardından batıya da ilerleyen kral, Fırat ve Dicle'nin önemini bildiğinden bu nehirlerin yukarı kısımlarındaki şehir ve ticaret noktalarını alarak Kuzey Suriye'ye girdi. Buradaki kavimlere boyun eğdirip Amanoslara ve Toros dağlarına kadar vardı. Toroslardaki gümüş ile Amanoslardaki sedir ağaçları, Akad'ın zenginliğini birkaç kat daha arttırdı. Uzun bir saltanat süren Sargon, Akdeniz'e dayanmanın yanında rivayetlere göre Kıbrıs'a dahi gitmişti. Bu rivayetlerin doğruluğu bilinmese de ufak bir donanması olduğu bilinen kral, Basra Körfezi'nin kıyılara yakın olan adalarını deniz seferleriyle aldı. Ticaretin kilit rolünü kavrayıp Anadolu'ya Akatlı tüccarlar yolladı. Sargon, fetihleri ve yaptıklarıyla bir çığır açtı. Kendisinden önce hiç kimse böyle büyük bir işe kalkışmamış, bu denli geniş topraklara ve farklı milletlere hükmetmemişti. O, tarihin ilk imparatoruydu. Akat orduları merkezden çok uzak bölgelere sefer yapabilmişti. Ama o çağlarda buraları uzun süre kontrol altında tutabilmek imkansızdı. 34'ten fazla savaşa katıldığı söylenen savaşın kralı Sargon'un yaşlanması da eklenince sorunların başlaması kaçınılmaz oldu. Kendisini eleştirenler artmış, isyan alevi tüm imparatorluğu sarmıştı. Üzerine kıtlık da eklenince iş çığırından çıktı ve düzen bozuldu. Tam o sıralarda 56 yıl hüküm sürmüş olan Sargon, bir suikast sonucu öldürüldü. Arkasında ise büyük ama yönetilmesi çok zor olan bir imparatorluk bıraktı. Milattan önce 2284'te tahta Sargon'un büyük oğlu Rimuş geçti. O sırada devlet çok zor bir durumdaydı. Her yerde isyan çıkmıştı. Valiler, yerel beyler, halk farklı sebeplerle isyan etmişti. Kimse Akat yönetimini istemiyor, herkes eski düzene dönmek istiyordu. İsyanların artık baş edilemez olması üzerine kardeşi Maniştuşu'yu doğu ve kuzeydeki isyanları bastırmakla görevlendirdi. Kendisi ise batı ve güney ile ilgilendi. O, zorlanmasına rağmen babasının mirasını parçalanmaktan kurtardı. Rimuş, krallığının 8. yılında kardeşinin içinde bulunduğu bir suikastle öldürüldü. Yerine ise onu öldürten küçük kardeşi Maniştuşu geçti. Eski çağ devletlerinde her taht değişimi beraberinde büyük isyanlar getirirdi. Bu yazısız kural Maniştuşu başa geçerken de değişmedi. Zaten kaynayan kazan iyice fokurdamaya başladı. Güneyde Sümerler, doğuda Elamlılar, kuzeyde Asurlular, batıda da Kuzey Suriye'nin yerel şehirleri isyan bayrağını ardı ardına çekti. Kral 15 yıllık hükümdarlığında babasının ve ağabeyinin devletinin parçalanmaması için çırpındı durdu. Rimuş ve Maniştuşu babaları gibi parlak krallar olamadılar ama dağılmanın önüne geçtiler. Bu ikisinin devri bitince M.Ö. 2260 civarında başa Sargon'un torunu Naram-Sin geçti.
Her zaman olduğu gibi iktidar değişince büyük isyanlar tekrar patlak verdi. Kral Naram-Sin'in ifadesiyle tüm ülke ona karşı baş kaldırmıştı. Sümer şehir kralları Kiş'te toplanıp isyan ettiler. Benzer şekilde Elamlılar da bağımsızlığa meyletti. Kuzey Suriye'deki yerel hanedanlar da kaosu fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Ülkesi elinden kayıp giden Naram-Sin, dedesinin projesini tekrar diriltip daha da ötesine geçmek istiyordu. 90.000 kişi olduğu söylenen ordusuyla sayılamayacak kadar sefer yaptı. İlk iş Sümerlere kudretini tekrar hatırlattı. Ardından Kuzey Suriye'de elden çıkan yerleri aldı ve üzerine Elba Krallığını yenip kendisine bağladı. Oradan dönen kral çok çetin savaşlar sonrasında Elamlıları da yenmeyi başardı. 4 iklimin kralı unvanını kullanmaya başlayan Naram-Sin, dağ toplumu Lullubilerin üzerine sefer düzenleyip onları ağır bir yenilgiye uğrattı ve topraklarını kendisine bağladı. Durmak bilmeyen kral uzun hükümranlığında Kenan diyarlarını da kendisine bağlamayı bildi. Şanına şan, ününe ün katan Naram, ülkesine zirveleri yaşatmaktaydı. Antik çağın en kudretli ve popüler liderlerinden Naram-Sin'in, dedesi Sargon'dan farklı bir özelliği vardı. O da kibirdi. Zenginliğin ve zaferin tadıyla mest olan ulu kral bir noktadan sonra kendisini tanrı ilan etti. Ölümsüz olduğunu ve asla yenilemeyeceğini tüm dünyaya duyurdu. "Ben tanrıyım" diyen Naram-Sin, kendisini tanrı gibi resmettirmekten de geri durmadı. Kral kendisine bir ilah ilan etmekle yetinmeyip Sümer dininin önemli tanrılarından Enlil'in Nippur'daki mabedini de yıkıp Sümerlilere hakaretin en büyüğünü yaptı. Son faaliyeti halkın gözünde Adage'nin laneti denilen sonun başlangıcına yol açacaktı. Uzun yıllar hüküm süren ve ülkesini şimdiye dek kimsenin görmediği kadar büyüten ve geliştiren Naram-Sin, elleriyle kurduğu imparatorluğun çöküşünü de bizzat gözleriyle gördü. O dönemlerde yaşanan çok geniş çaplı bir kıtlık devletin sonunu getirdi. Uzmanlar tarafından neredeyse bir iklim değişikliği sayılan bu doğal afet ortamında binlerce insan susuzluktan ve açlıktan helak olurcasına hayatını kaybetti. Binlercesi de çevre bölgelere akın akın göç etti. Tüm zenginliği ve insan gücünü kaybeden Naram-Sin, son yıllarında üzerine yamalı elbiseler giyecek kadar fakirleşti. Krallığın ise kıtlıktan dolayı iç ve dış tehlikelere karşı koyacak gücü kalmamıştı. Otoritenin azalmasıyla beraber bağlı halklarda birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. Özellikle güneyde Sümerlerin 3. Ur hanedanı ile tekrar yükselişi, yıkılışın sebeplerinden oldu. Son büyük darbe ise Zagros dağlarından aşağılara Mezopotamya'ya inen Gutiler oldu. Kökeni tartışmalı olan Gutiler, Akat anavatanına ağır baskılar yapınca krallık iyice çözüldü. Naram-Sin'in sonu bilinmese de ondan sonra yerine MÖ 2223-2217 arasında oğlu Şarkali-Şarri geçti. Devlet Mezopotamya'nın dışındaki topraklarını kaybetmiş olduğu için yeni lider, sadece Akat kralı unvanını kullanmakla yetindi. Babasından kalan sorunlar içerisinde ayakta durmaya çalışan Şarkali-Şarri, uzun yıllar Sümerler ve Gutilerle savaşmak zorunda kaldı. Hepsini bir şekilde bertaraf ederek belli bir süre daha krallığın varlığını korumayı başardı. Onun M.Ö. 2195 civarı ölümü ise devleti iyice kargaşaya sürükledi. Ülke belli bir dönem başsız kaldı. Ardından sırasıyla başa gelen Elulu, Dudu ve Şuturul, Orta Babilonya'da ufak bir krallık olarak 45 yıl kadar daha tutundular. Fakat güneyden gelen Sümer baskısına ve doğudan gelen Guti akınlarına daha fazla dayanamadılar. Gutiler son Akat kralı Şuturul'u Agade'de sıkıştırıp onun hayatına ve krallığına son verdiler. En nihayetinde M.Ö. 2150 civarında insanlığın ilk imparatorluğu bu şekilde tarih sahnesindeki görevini tamamladı ve yok olup